İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen günün başlıklarına geçiyoruz. Çok uzun olmayacak. Zaten Arda Güler'le alakalı daha çok haber var bu akşam. Arda Güler hakkında peş peşe gelişmeler dedik. Çünkü birkaç tane bir şey var. Onların hepsini anlatacağız. Geldiği gibi gidiyor dedikten sonra Beşiktaşlıları ilgilendiren bir haber. Fenerbahçe'de sıcak saatler bavullarının topladı. Fenerbahçe ile ilgili de 2 tane ayrı haber var. Orası da Fenerbahçelileri ilgilendiren kısım olacak. Peki şimdi bu canlı yayın, tabii canlı yayında olan kıymetli dostlar buradalar ama canlı yayında olmayanlar için söylüyorum. Hemen şurada Arda Güler'i görünceye kadar olan kısma kadar ilerletebilirsiniz. Tam orada Arda Güler'le olan haber başlayacak. Onun öncesinde kısa bir selamlaşma bölümü olacak. Herkese selamlar. Hemen like'ları basarsak çok sevinirim. Hemen yayını beğenelim. Beğeni sayısını arttıralım ki daha fazla kişi haberleri görsün. Yorumları da okuyalım ki Arda Güler'le ilgili haberler var. Çünkü Bora Gök iyi yayınlar hocam demiş. Hoş geldin Bora. Harun Değirmenci hoş geldin. Mustafa Selçuk çok şükür Eyüpspor'a gerek kalmadı. Modric evet gerçekten acaba bir ara şey dedik, Eyüpspor'a gidecek mi dedik. Turgay Türk hoş geldin. Arda Güler'i bizi görecek mi? Bilmiyorum ki, belki de görüyordur, o da bu yayınları izliyordur. Ben yani sonuçta kendi ismini aratıyordur YouTube'da. Miami'den selamlar Berkay Altın. Buradan Miami'deki tüm dostlara selamlarımızı iletiyoruz. 24 kişiyiz. Çok fazla kişi yok. Artık yaz dönemine girmek üzereyiz tabii ki. Bazı gelişmeler azaldıkça tabii ki hitler de düşüyor yavaş yavaş ama olsun, daha yeni gelişmeler var. Biz hepsini değerlendirmeye devam edeceğiz. Mustafa Tura hoş geldin. Naci Kiraz Bayern Münih hem Wills hem de Arda'yı alırsa kimse şok olmasın diyor Naci Kiraz. Tam da onunla ilgili bir haber var aslında Naci. Şöyle bir bakayım. 10 beğeni var. Hadi beğenileri arttıralım. 38 kişiyiz. Herkes beğenilere bassın. Çok da hızlı bir şekilde haberlere başlayalım. Ve ilk haber. Şimdi Arda Güler'le ilgili birçok haber var. Onu söyleyeyim. Bu aralar basına yansıyan ama bir tanesi çok ilginç ki bu haber külliyen yalan bir haber. Bakalım. Real Madrid geleceği gerek Türkiye'de gerekse de İspanya'da tartışma konusu Arda Güler'in. Yıldız futbolcunun bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti'den yeteri kadar süre alamaması bazı endişelere yol açmıştı. Ama bu Xabi Alonso'ya gelişiyle beraber değişecek. Öte yandan Almanya basınında Arda Güler'le ilgili bir haber daha ortaya çıktı. Min Bundesliga'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen. Bakın Bayern Münih'ten bahsetmiyorum. Bayer Leverkusen'den bahsediyorum. Bayer Leverkusen Real Madrid'in yıldızını bu yaz kadrosunda görmek istiyor. Kimi? Arda Güler'i. Söz konusu haberde takımdan ayrılması beklenen Florian Wirtz'in yerine Arda Güler'in düşünüldüğü bildirildi. Arda'nın yazın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise zaman gösterecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi öncelikle bu kolpa bir haber, gerçek olmayan bir haber. Çünkü öncelikle zaten Almanya'da çıkan haberler direkt Almanya'da çıkıyorsa, özellikle İspanya'daki gelişmelerle ilgili geneli zaten sahte, yalan haber oluyor. Bu da onlardan biri. Resmen biri Arda Güler'in takımdan ayrılması için böyle bir baskıya yelteniyor Almanya'da. Acaba biz bu ortamdan bir kaos yaratır, bir şekilde Arda Güler'i bir yerlere gönderebilir miyiz? Yani bir yerlere transfer edebilir miyiz? Bu işin içinde menajerler var, bilmem neler var. O parayı önceden haber yapıp bu işi, bakın ben bu işin haberini yaptım deyip kendisine PR yapacak isimler var. Var oğlu var. Tabii birileri de buradan bir şey yapmaya çalıştılar. Ama gün içerisinde bu haber bu arada bu sabah çıktı. Yani sabahleyin işte sabaha karşı 5-6 gibi bu haberi yayınlamışlar. Türkiye'de de yer buldu bu haber. Çok da parlak bir şekilde yer bulmadı, onu da söyleyeyim.
Aman bir şey oldu. Bugün öğlen saatlerinden sonra Modric, Real Madrid'in efsane oyuncularından Luka Modric İspanyol devindeki kariyerine veda etmeye hazırlanıyor. 2012 yılından Real Madrid'e imza atan Hırvat Yıldız kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı. 39 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı diyeyim ama tabii ki o ifadeleri teker teker burada şey yapmayacağım ama bu videonun altına bunu olduğu gibi şey yaparım. Orada okumak isteyenler okur. Benim evim olacak diyor Real Madrid her zaman falan. Tabii bununla ilgili bir sonraki gelişme de Arda Güler tarafından geldi. Arda Güler bir mesaj yayınladı Luka Modric ile ilgili. Sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Gerçekten acayip paylaşılıyor. Hem X'te hem de Instagram'da beğeni rekorları kırdı. Luka abi ne demiş bak. Luka abi bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye. Hikaye yazdın sen. Sen yaşayan bir efsanesin. Sizinle birlikte oynamak ve sizden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerinizi almak, tutkunuza, hırsınıza ve karakterinize tanık olmak gerçekten inanılmazdı. Bunlar gerçekten de Arda Güler için yani müthiş şeyler. Yani Luka Modric'le en azından 1-2 yıl geçirebilmek her futbolcunun isteyebileceği bir şeydi. Arda Güler bu noktada çok şanslı. Gerçekten bir karakterle 2 yıl geçirdi. Sana ve güzel ailene bundan sonraki hayatında bol şans diliyorum. Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkür ederim büyük kardeş demiş Arda Güler Luka Modric hakkında. Peki bununla ilgili işte İspanyol basınında bazı işte yorumcular falan veya işte onlarla çıkan haberlere yapılan yorumlarda şöyle bir şey oldu. Luka Modric'in takımdan ayrılmasından sonra kadroda bir kere önemli bir boşluk oldu. Artık orada oynamayacak. Peki kim geliyor? Kim geliyor? Nico Williams geliyor. Kimin yerine? Rodrigo'nun yerine. Muhtemelen zaten bu yılki performanslar göz önünde bulundurulunca Nico Williams Rodrigo'dan çok 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 daha iyi oynayan bir futbolcu şu anda. Nico Williams kesinlikle sağ açık bölgeyi yani egale edecektir. Kesinlikle orada müthiş bir performans sergileyecektir. Bundan eminiz. Fakat Arda Güler'le ilgili bir şey var. Artık onun sağa geçmesine de gerek kalmayacak. Çünkü en önemli isimlerden biriydi Luka Modric. Arda Güler Luka Modric'i bir aşamıyordu. Ya da Luka Modric olmadığı zaman orada daha fizikli biri kim kullanılıyordu? Tchouaméni. Tchouaméni'nin de Manchester United'a gitme ihtimali var ki dünkü final maçının kaybedilmesinden sonra bu ihtimal bayağı bir azaldı. Çünkü Manchester United önümüzdeki sezon Avrupa kupalarının hiçbirinde olmayacak. İşte bu koşullarda ama gene Tchouaméni'nin ayrılma ihtimali var. United olmasa da başka bir takım. Hele bir de Tchouaméni ayrılırsa Luka Modric'le beraber 2 tane isim oradan boşalmış olacak ve bu noktadan sonra da artık Arda Güler'in net bir şekilde ilk 11 oyuncusu olacağını söyleyebiliriz. Net artık bundan sonra ki hangi sistemde? Xabi Alonso'lu bir sistemde. Yepyeni bir sistem. Xabi Alonso onu biliyorsunuz ki 1,5 yıldır istiyordu. Bundan sonra da Luka Modric'in ayrılığından sonra da Arda Güler artık 2025-2026 sezonunda daha fazla forma şansı bulma ihtimali de artmış oldu. Bakalım başka notlarıma bakıyorum. Evet, Xabi Alonso hemen gelsin neler yapacak bir görelim diye de not almışım. Peki bununla ilgili sosyal medyada nasıl yorumlar vardı? Bugün sosyal medyada tabii ki Luka Modric'in ayrılığından sonra Arda Güler de sosyal medyada TT oldu. Hem Türkiye'de hem İspanya'da. Gerçi İspanya'da çok aşağılardan bir yerden TT oldu. Bence birçoğu da Avrupa'da yaşayan Türklerin attığı tweetlerle oldu. Ama olsun İspanyol şeyine de gündemine de girdi. Neler var? Benim İspanyol hesaplardan aldığım bazı şeyler, tweetler nelermiş? Sıradaki sen olacaksın demiş biri. Elinden geleni yap 10 numara sensin demiş. Bir de üzgün ifade kullanmış ama bu üzgün ifadeyi de işte Luka Modric'in ayrılığına kullanmış. Çünkü bir de forma numarası vardı. Onun da yanında üzgün işareti. Bir başka isim de sıradaki 10 numara Arda Güler yazmış. Gene çok benzer bir tweet atmış ve bir başka gene taraftar da bu da Madrid taraftarı. Doldurulması gereken büyük ayakkabılar var diyerek böyle daha manevi bir şekilde başlamış. Çok çalışmaya, zanaatınızı geliştirmeye ve her geçen gün gelişmeye devam edin. Siz geleceksiniz. Arda Güler'den bahsediyor. Madrid'in bir sonraki nesline liderlik etmek artık size kalmış diyor. Büyük taraftar grubu Madrid Xtra'da Arda Güler'in Luka Modric'e sözlerini paylaştı. 1,7 milyon takipçisi olan
en büyük taraftar sosyal medya hesaplarından biriydi bu. Bir tane daha tweet gördüm. O da Nico Williams'la Arda Güler'i kıyaslıyordu. İşte Nico Williams'ın şeylerini istatistiklerini göstermiş. İşte Nico Williams bu kadar gol attı, bu kadar asist yaptı. Arda Güler 3 gol attı, 4 asist yaptı ama geleceğin Messi'si olarak gösteriliyor. Futbol bazen acımasız. Hani Nico Williams'ın çok tamam da kardeşim sen bu tweet'i atıyorsun da bu tweet'in altına ben bir şey yazdım. Ona cevap yazdım. Benim Twitter'ıma girenler de yanıtlar bölümünde cevabı görebilirler. 1157 dakika oynamış Arda Güler. 3 gol 4 asist yapmış, sadece lig maçlarından bahsediyorum bu arada. Nico Williams'a 1919 dakika oynamış, hatırladığım oydu. 5 gol 5 asist yapmış şeyde. Nico Williams her maçta işte sol açık veya genelinde sol açık, bir sonra daha çok işte sol açık sağ açık oynuyor. İleri hücumda oynuyor, gol atmak için oynuyor ve hemen hemen her maça da ilk 11 veya sakat veya başka bir durum yoksa da her maça çıkıyor. Arda Güler maçların birçoğuna çıkmadı. Çıktığı maçların birçoğunda son 5 dakika 10 dakika çıktı sezonun büyük kısmında. Hatta o maçların bazılarında El Clasico'da dahil sağ bek gibi bir şey yaptı. Yani böyle defans yaptırıldı. Bunca şeye rağmen, bu kadar kısıtlamaya, baskıya rağmen de Arda Güler senden 900 dakika daha az oynayıp aşağı yukarı senin istatistiklerini yakalamış. Yani zaten Arda Güler'in oyunu Nico Williams'la yapıyor, karşılaştırılmıyor. Lamine Yamal'la karşılaştırılıyor. Ben de bir cevap yazdım. Acayip sinirimi bozmuştu. O da bir Nico Williams fanı gibi bir şey herhalde. Bu arada bir ilginç anekdot var. Bu arada beğenileri unutmayalım. Lütfen herkes izleyenler yayını beğensin kıymetli dostlar. Sadece 30 beğeni var. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Şuradan evet. Kusura bakmayın. Hoppa. Tamam. Beğenileri arttıralım lütfen. Sadece 30 tane beğeni gelmiş. 150 kişiyiz ama. Ne diyordum? Benim de dikkatim dağıldı orada beğenilere bakarken. Kusura bakma. Evet. Modric ve Arda Güler'le ilgili de enteresan bir istatistik var. Bu sezon Madrid'de bu sezon sakatlanmayan 2 tane futbolcu var. Biri kaptan Luka Modric, diğeri de Arda Güler'miş. Geçen sezon sakatlıklardan çıkamayan Arda Güler bu sezon takımın sakatlanmayan 2 isminden biri olmuş. Bu da enteresan bir istatistik olarak Modric'in son senesinde Madrid'in hanesine yazıldı. Evet, Arda Güler'le ilgili haberlerimiz bunlar. Şimdi bu kısımda da Arda Güler'le ilgili yazılan sizin yorumlarınızı okuyup ondan sonra hemen Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçeceğim. Evet, bakalım neler yazılmış. Brüksel'den selamlar. Brüksel'e selamlar. YouTuber user. Hoş geldin. Naci Alamaz Prens Başkan Arda'sı için özel Arda Hoca getirdi. Asla vermez. Bence de 2 tane orta saha oyuncusuyla takviye yapıyor. Modric'in sözleşmesini uzatmamış olmaları bence doğru karar. Bir Arda Güler, bir de Oğuzhan Paruz'a her zaman hakkında. Harun Değirmenci, çok teşekkür ederim kıymetli dostum güzel yorumun için. Bayern Münih futbolcuyu kafasına koymuş. Wills olabilir. Diğeri de Bilbao'nunki Williams. Williams'ı Real Madrid bitirmek üzere Alman mühendisi 250 milyon euro para ayırmış diyor. Naci Kiraz söyleyeyim, Nico Williams'ı Madrid bitirmiş gibi bir şey artık yani. Onu da yani transfer sezonunun başladığı gibi hemen Nico Williams transferi gerçekleşebilir. Son aşamadalar. Bunu ben yazmıyorum. Kim yazıyor? Fabrizio Romano yazıyor. Zaten Avrupa'nın transferi Fabrizio'da akıyor. Bayern Münih yetkili Arda'nın akrabaları da varmış. Hem Arda ve Bayern yetkilerini Arda'nın akrabaları da varmış. Bayern Münih'in akrabalarının Münih'te bilmiyorum. Real Madrid YouTube kanalı Luka Modric veda videosu yayınladı. Evet, onlarla ilgili ben bir şey yayınlayamıyorum artık. Genelinde zaten Instagram'dan almaya çalışıyorum görselleri. Benim de bir telifle ilgili bir sıkıntım oldu açıkçası. O yüzden artık o noktalarda daha dikkat etmem lazım. Hani YouTube telif falan atmadı. Bayağı böyle eve kağıt gelen bir telif mevzusu oldu. Biraz da açıkçası ürpertti. Çünkü böyle şeylerde bayağı davalık falan olunuyor. İnşallah Arda'ya verirler o numarayı, Mbappe'ye vermesinler. Merhabalar reis, Emre Gökdemir hoş geldin. Bir önceki 10 numarada Özlem Güven'indi. Naci Kiraz ne demiş? Bayern Münih çok para teklif etmiş. Yıllık 8 milyon garanti ücret artı prim teklif var. Real'de aldığının 2,5 katı diyor. Mustafa Selçuk, Williams'ın serbest kalım bedeli 50 milyon. Rodrigo'nun değeri 100 milyon. Karlı satış Madrid için. Valla bence Rodrigo'nun
Rodrigo'nun değeri 100 milyon ama 100 milyona gidecek gibi durmuyor. Yani bu sezonki performansı 100 milyonluk değil ama 100 milyona satarlarsa helal olsun derim. Wirtz gelir. Valla Özlem, Wirtz'in Real Madrid'e gelmesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Zaten orası kalabalık Real Madrid'de. Xabi için tek korkum peşine Wirtz'i takmasıydı ama Wirtz'e Madrid asla 100 milyon bayılmaz. Camavinga, Ceballos, Arda, Bellingham gibi bir dizin olabilir. Başka bir orta saha takviyesi olmazsa. Şeyden var, altyapıdan var genç oyuncu. Neydi, sarışın bir tane var ya, o da orta saha. Öyle bence bu sezonu orta saha noktasında kapatırlar. Çünkü bence Madrid'in daha çok defans noktasında, özellikle sağ sol bek, yani Fran Garcia falan olmuyor yani. Çok fazla hata yapıyorlar, kritik. Yani ne için hata yapıyorlar? Tabii ki Şampiyonlar Ligi falan seviyesi için. Yoksa bir sıkıntısı yok yani. Ben bu cumartesi Ancelotti'ye veda bekliyorum. Olacak gibi zaten. Kulübede sakatlanan oyuncu biraz ayıp olurdu. Turgay, ya antrenmanda da sakatlanabiliyorlar. Geçen sene maçta sakatlanmadı ki Arda. Antrenmanlarda sakatlandı. Ya. 10 numara forma kimin olacak acaba? Bir de haberde 10 numara formayı Mbappe istiyormuş. Eğer Arda'ya verirlerse Mbappe gibi bir takım oyunundan uzak ve valla Mbappe'ye en son herhalde Madrid'in anahtarını da verecekler. Adam geldiğinden beri her şeyi, ben bunu istiyorum, şunu istiyorum, şurada ev istiyorum. Paris Saint-Germain'de disiplinliydin, buraya geldin ayrı oynuyor her yerin. İyi yayınlar, selamlar. İbrahim Cihan Özdaş, hoş geldin. Kamila, Kazakistan'dan izliyoruz diyor. Kazakistan'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Arda 10 vermesi lazım, inşallah verirler. Mert hoş geldin. Bence Arda Real'i bıraksın diyor. Mert yıllardır burada, bir buçuk yıldır da Mert sağ olsun hemen hemen her yayınla geliyor, izliyor. Teşekkür ediyorum ona da, ama 1,5 yıldır Mert yani kesinlikle her zaman Arda Güler'in Madrid'den ayrılmasını savunuyor. Cevat Tuncer, zaten Arda hakkında çıkan haberlerin %90'ı asparagas. Sanki Arda, Ancelotti, Fiorentina bunlara bilgi veriyor. Hepsi tıraş diyor Cevat. Cevat'a geri döneceğim. 10 numaranın en büyük özelliğinden biri pas verebiliyor olması. Mbappe'de böyle bir özellik yok. Salih demiş bunu. Doğru. Mbappe niye 10 numara istesin ki? 10 numara pozisyonuna mı oynayacak yani? Saçma olur. 9'u falan istese anlarım. Veya 99. Arda 10 numara olacak mı bilmiyoruz. O önümüzdeki sezon belli. Selam abi, Arda 10 olacak mı? Bir tek sana inanırım. Can Diti. Arda'nın 10 numara olup olmayacağıyla ilgili henüz hiçbir şey yok. Daha çok yeni. Daha sabahleyin adam futbolu bırakacağını açıkladı. Daha bırakmadı da. Daha maç var. Onlar oynanacak. Yeni sezon başlayacak. O Arda'nın 10 numara olup olmaması Temmuz ayında falan belli olur. Temmuz'dan önce belli olmaz. Çünkü bir de şey var. Bu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası mıdır nedir, o var işte, ne zımbırtıysa. Ondan orada zaten herkes oynayacaksa normal formasıyla oynayacak. O yüzden daha bir 10 numara için çok erken şimdiden konuşması. Arda'ya 10 numara verirlerse yeni sezonda mı gerçekleşir? Tabii ki. Yeni sezondan önce mümkün değil. Bellingham'da omuz ameliyatından 3 ay yok diyor. Arda inşallah önümüzdeki senenin Real'inin yıldızı olacak demiş İbrahim Can. Şimdi şurada geri döneceğim dedim. Kime? Hemen şurada buldum. Cevat Tuncer. %90'ı asparagas. Cevat şöyle, aslında %90'ı asparagas gibi dursa da gerçekten haberlerin birçoğu doğru. Haberleri yalan olanları ben burada her zaman bakın böyle böyle olacak değil. Beni çok daha eskiden izleyen kıymetli dostlarım yazsınlar da buraya isterseniz. Yani ben bir haberi yalansa zaten soruyorum, soruşturuyorum, bakıyorum. Ondan sonra akşam geliyorum. Hatta bazıları da kızıyor, sen niye hep böyle geç şey yapıyorsun? Hem işlerimizden dolayı hem de gerçekten haberler doğru mu yalan mı bir teyit edelim. Bakalım ne çıkacak, onlara bakalım. Burada yalan olan haberi de ben kaç tane bakın bu haber yalan diye yayın yaptım. Onları da söyleyeyim. Ama hep %90'ı asparagas değil. %30'u, %35'i asparagas. Yani onu da söyleyeyim. %70 doğru haberler. Eğer Mbappe itiraz etmezse, valla Mbappe neye itiraz edecek? Mbappe de olsa sen bir futbolcusun ya. Sonuçta Real Madrid'in futbolcularından birisin. Takımın oyuncularından birisin. Daha bir dur bakalım. Orada işte patronların var senin yani. Mbappe itiraz. Gerçekten şu konuda hak veriyorum. Evet, öyle şeyleri atlıyor ediyor da yani birinin ona dur demesi lazım. Yani burası Paris Saint-Germain değil. Orada tabii esip gürlüyordun ama Real Madrid burası. Real'in oyunu egolu, Arda'ya pas bile atmıyorlar. Burada iç zor yapar. Aynısı olacak diyor Mert. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki Arda'ya 10 numarayı verirlerse o pası atmayanın şeyini keserler. Oyununu keserler. Kenara çekerler.
pası atması gereken yerde atmayanı. Onu da söyleyeyim. 10 numara formanın böyle bir özelliği de var gerçekten ama verirler mi onu bilmiyorum. Orta sahaya Arda'nın arkasında kombinasyon yapacak biri lazım. Takım oyunu şart. Kesinlikle Selim 38-56 takım oyunu şart. Bence Bellingham da olabilir 10 numara. Öyle olursa 5 numara olabilir. Evet yani söylemek istemedim ama Bellingham biraz daha önde gibi şu anda Arda'dan. Ortalık yalan haber dolu. Sadece senden dinlemem ama bayağı yalan haber var. Selamlar. Fatih Rol evet var. Bir sürü var. Ama dediğim gibi bunların %30'u %35. %30 da aslında büyük bir rakam yani. Küçük gibi görünse de %30 gözle görülebilir bir rakam. Kulüpler Kupası'ndan önce verilmesini zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Kulüpler Kupası'ndan sonra olur o işler. Temmuz ayında yeni sezon öncesi olur. 10 numara Mbappe istiyormuş. Sonra ya Mbappe'nin neyine emel? Hakikaten evet çocuğu sahipsiz bırakmadan 10 numara Arda'ya uyar diyor. Ya haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi Arda olmadı Bellingham. Yani 10 numara orası yani Mbappe 10 numara. Çok alakasız yani. O farklı bir şeyde oynuyor. Onun yüzünden Barça Arsenal'ı yenildiler. Bilerek pas atmadılar. Kesinlikle. Brahim Diaz'dı değil mi bir tanesi de? Bir sürü isim unutuyoruz. Hepsi kafamızda karışıyor. Biri Brahim Diaz, biri de Mbappe'nin zaten Vinicius Junior'ın zaten çok acayipti yani o maçlarda. Arda köreler ama ona bir güven yok. Soner, Bozpınar şöyle evet. Arda Ancelotti'li Real Madrid'de gerçekten köreleyecekti ama artık durumlar değişiyor. Artık Xabi Alonso geliyor. Ben Oğuzhan Akefil'in spor haberlerinin yeni adresi. Çok teşekkür ederim Mustafa Tura güzel yorumun için. Nico Paz geri dönüyor. Bu da iyi bir haber değil. Nico Paz evet bir geri dönme durumu var ama Como onu satın alabilir. Satın alma opsiyonu var. Satın alma opsiyonunu da kullanabilirler. Orada zaten değişik bir anlaşma da var. Yani Nico Paz'ın sadece kiralık gitmedi. Bonservisiyle gitti ama kiralık gibi. Çok değişik bir sözleşme var Como ile Real Madrid arasında. Yani Nico Paz %100 geri döner diyemiyorum o yüzden. Valverde'ye gidecek diyor 10 numara %99. Evet o da o isimlerden biri. Bence yeni sezonda Fatih Xabi Alonso'lu Real Madrid'de biz Arda Güler'i beklediğimiz gibi izleyeceğiz. Yani sürekli oynatması gereken yerde yani ya işte 8 numarada ya 10 numarada orta sahada orta sahanın hücum noktasında göreceğiz Arda Güler'i oyun kuracak, ceza sahasına bindirme yapacak, daha fazla gol atacak ve belki de önümüzdeki sezonda kornerler gibi frikikler de Arda Güler'e geçecek. Böyle bir senaryoyu izleyebiliriz. Bellingham Zidane olmaya çalıştığı için 5 numara da kalır diyor. Evet o da bir şey. Mbappe gol rekorunu oynuyor ve golcü görünümlü ama geldiğinden beri takım olarak daha az gol atıyorlar. Çünkü ben gol atacağım deyince gol atılmıyor. Takım oyunu lazım. Hayırlı yayınlar olsan teşekkür ederim. Arda tüm 10 numara özelliklerini taşıyor hatta gol bile atıyor diyor İbrahim Çakır. Emel. Mbappe 10 numarayı sözleşmeye yazdırmış diyorlar. Öyle bir şey mümkün değil ama ya. 10 numarayı sözleşmeye Mert 10 numara kimse alamaz haber geldi. Sözleşme öyle bir şey yazılması çok saçma değil mi yani? 10 numarayı bana vereceksiniz. Ya bir de bu sözleşme yazıldıysa zaten en başından yani bugün değil daha önceden gündem olurdu yani. Marif Ayazoğlu hoş geldin. İyi akşamlar Oğuzhan Bey. Ferdi İngiltere'ye gittikten sonra hiç onunla hakkında konuşan yok. Çünkü Ferdi sakat. Ferdi sezonu kapattı. Ne yazık ki Ferdi ile ilgili önümüzdeki sezon bahsedeceğiz artık yeni haberlerden. Onun dışında bir gelişme yok Ferdi ile alakalı. Forvet'ten 10 numara isterler mi? Çok ilginç. Bence de istemezler Çiğdem. 10 numarayı Arda'ya söz verdiler diyor. Hep Veliaht o dendi. Evet Veliaht o dendi ama bakalım yani belki işte 20 değil de 23-24'te olur. Sürekli oynayacak görürsün diyor. Turgay isimli kişinin Arda Güler zaten yedek kulübede nasıl sakatlansa yorumu bir azımsızlık gösterdi. Bu kişinin Galatasaray taraftarı olduğuna eminim. Moderatör olarak sizin buna gülmeniz. Raif Bayraktar, Turgay Türk çok uzun zamandır burada Arda Güler'le ilgili her haberi dinliyor. Burada yorumlarını katıyor. Hatta burada bazen benim bile bilmediğim bilgileri
burada veriyor. Kendisi Arda Güler'le dalga geçen birisi değil. Orada bir espri yaptı. Gerçekten komik bir espriydi. Burada hedef gösterilen kişi Arda Güler de değil zaten. Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti. Aslında Turgay Türk ona nispet yaptı. Raif Bayraktar, siz yenisiniz sanırım. Ama burada öyle Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da doğal olarak Fenerbahçelisi de burada Arda Güler düşmanı olan insanlar, bak düşmanı diyorum çünkü gerçekten öyle bir şey var. Arda Güler ne yapsa sosyal medyada ona sövenler var. Ya öyle insanlar yok burada kıymetli Raif. Sen de bundan sonraki yayınlarımıza izleyebilirsin. Fatih Erol teşekkür ederim. Samet Sevim hoş geldin. Harun Değirmenci bir bile verse Arda'yı futboldan anlayan herkesin gözünde 10 numara. Kesinlikle. Evet, Nikopaz'la ilgili birkaç kulüp var. Çok da dikkatli bakmadım Mustafa Selçuk Nikopaz'a. Çünkü başka şeyler. Arda kendini göstersin 10 numara. Onun ayağına gelir. İlker abi hoş geldin İlker Emiroğlu. Real Madrid'de genelde forma sahipleri belirtiyor veliahtlarını demiş Turgay Türk. Selamlar Mustafa Kün, Musa Karakılıç hoş geldin. Hüseyin Günaydın Arda yeni 10 numara demiş Hüseyin. Hadi ekrana getirelim. Hüseyin'in yeni 10 numara Arda demiş. 217 kişiyiz. Lütfen beğenileri alalım. Beğeni sadece 79. 219'da 79 beğeni olunca biraz düşük oluyor. Hadi onu en azından 100'e çıkaralım kıymetli dostlar. Arda Güler'le ilgili gelişmeler bunlar. Evet. Hoş bulduk Oğuzhan'cığım, teşekkürler. Müjdat İpek Düzelt. Müjdat abi de gelmiş. Peki Carvalho'yla ilgili bir gelişme var mı? Yok. Şöyle bir gelişme var. Vinicius Junior'la ilgili. Dün de Serkan'laydı galiba. Kimle? Instagram'dan da yazıştık onunla. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. OP Spor Haberleri yazın. Oğuzhan Poyrazoğlu TV yazarsanız aynı logo çıkıyorum. Orada da işte gittiğim yerlerin videolarını paylaşıyorum. Maç videoları, maç videoları da işte oyuncuları falan. Vinicius Junior dün biri yazdı burada işte bir yıl futboldan men almış Real Madrid falan. Şimdi evet Vinicius'un zaten bir davası vardı şeyle ilgili, ben o zannettim. Onunla alakası yok olayın. Vinicius Junior ceza almamış. Arkadaş onu yanlış çevirmiş. Cezayı alan Vinicius Junior'a hakaret eden kişi bir yıl ceza almış. Yani o da muhtemelen hapis yatmayacak, para cezasına falan çevrilecek. Yani onu da düzeltelim dünkü şeyi. Vinicius Junior'ın bir cezası falan yok. Zaten olay Vinicius Junior değil. Vinicius Junior'a cinsiyetçi diyorum, ırkçı hakaret eden kişinin aldığı ceza. Onu da söyleyeyim buradan, haberin doğrusu o. Evet, Arda 10 numara paylaşmış. 10 numara forma paylaştı. Ne zaman? Son bir saat içinde ise görmedim. Çünkü burada bülten hazırlıyordum. Arda dünyada Real Madrid'in yeni yüzü olur. Allah'ın izniyle FC 2026 kağıdında Arda'yı görebiliriz mesela. Neden olmasın? Arda'yı azmedemeyen Brahim'in durumu nasıl olur diye. Evet. Brahim durumu vallahi bilmiyorum. Bu sezon o kadar top kaybederse Xabi Alonso kenara çeker. Real Başkanı zaten sen buraya yıllarca kaptan olacaksın dedi. Çiğdem Karaköz. Doğru. Bunu Noel Partisi'ne dedi. Oğuzhan Arda'ya mı verelim numarayı bilmiyoruz. 21 Diamond Hand daha o belli değil. Arda'nın en büyük şansı Mbappe oldu ya, üzücü ama her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Evet, umarım sonu hayırlı olur umarım. Arda 10 numara paylaşınca o Modric'e de gönderme olabilir. Onu söyleyeyim. Garcia Luka diye link atmış YouTube'a Real Madrid. Evet. Modric başkanla görüşüp 10 numara Arda'ya verdi diyor. Modric son defa oynayacak Musa Karakılıç dedikten sonra da son bir like'ları da alalım. Hemen bir sonraki haberlere geçelim. Onları anlatalım. Sonra yayından sonra izleyenler bana kızıyor. Çok sohbeti uzatıyorsun. O haberleri biz göremiyoruz diyorlar. Hemen onları anlatalım. Sonra tekrardan Arda'ya döneceğiz. Beşiktaş'ta ayrılık. Bundan sonraki ilk haberimiz geldiği gibi gidiyor. Bu arada Kenny Oroyo'yu Solskjaer çok beğendi. Kesinlikle onun himayesini alıyor. Beşiktaşlılara sesleniyorum buradan. Ama Kenny Oroyo'nun aksine Elen Ricardo ise kiralık olarak gönderilecek. Süper Lig'de oynayabilecek bir kulübe kiralanacak. Ricardo tutmadı pek ama Kenny Oroyo'yu ben de çok beğendim. Gerçekten etkili bir isim. Bence Beşiktaş bu sefer 12'den vurdu. Onu söyleyeyim. Gibi Gedson Fernandes gibi yıllarca Beşiktaş'ta oynayacak iyi bir oyuncu olacak.
Ve Fenerbahçe'de sıcak saatler. Şimdi Fenerbahçeleri daha çok ilgilendiren bir haber. Çünkü çok fazla bir gelişme var. Jose Mourinho belirsizliği sürüyor ama istifa etme niyeti yok Mourinho'nun. Onu söyleyeyim. Yani verirlerse parasıyla gönderirler. O ayrı mevzu. Ama kulüpte kalacakmış gibi duruyor. Olur da son dakika Aziz Yıldırım diyorum. Ali Koç bir hamle yapar. Mourinho'ya parası neyse verir. Yerine Zidane'ı getirir ki Mourinho'yu yerine getirebileceğin tek isim artık Zidane. Taraftar da öyle konuşuyor. O zaman bilmem ama şu anda Mourinho ile devam edilecek gibi görünüyor. Şahsi fikrim de Mourinho ile devam edilmesi. Mourinho takımın fizik gücünü çok iyi yere getirdi. Yani yaptığı iyi şeyler çok fazla, şampiyon olamadı diye. Yani ki şampiyon olamadı ama yani çok da sanki 30 puan fark mı yedi? Öyle de bir şey yok ki. Avrupa'da da gayet iyi işler yapıldı. Kadroyu koruyup, yani rüya takım falan değil, yani gene 7-8 tane oyuncu falan almaya kalkmadan kadronun ana kemiğini koruyup en azından takviyelerle güçlü bir kadroya geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Artık bunu yapması lazım. Her sene sil baştan olmuyor. Sarı lacivert yönetimi önümüzdeki sezon için rüya kadro kurmayı amaçlıyor. Başkan koç sükseli transferler yaparak Eloin'deki kongrede elini güçlendirmek istiyor. Zaten bunu konuşmuştuk. Højlund ve Vlahovic yer alıyor golcüler arasında Fenerbahçe için. Højlund veya Vlahovic. Vlahovic tabii daha zor, imkansıza yakın hatta. Çünkü iyi bir futbolcu. Juventus bırakmak istemiyor zaten onu. Ki ilgilenen kulüpler de çok yüksek. Højlund olabilir. Çünkü Højlund kötü bir sezon geçirdi Manchester United'da. Satılması da gündemde Højlund'un. Bir de yani Manchester United'ın zaten bir Osimhen planı var. O gerçekleşirse tabii dünkü maçtan sonra gerçekleşme ihtimali oldukça düştü Osimhen olayının. Çünkü önümüzdeki sezon United herhangi bir Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyecek. Højlund o yüzden satılamayabilir. Yani o Manchester United elinde tutabilir ama giderse ve Fenerbahçe alırsa evet doğru transfer yapmış diyebilirim. Çünkü gerçekten yani En-Nesyri'den çok daha etkili olacak bir forvet, tabii ki biraz parası yüksek. Peki Osayi Samuel gelişmesi var. Büyük önem taşıyor. Kanarya'nın sağ bek oyuncusu Bright Osayi Samuel ayrılık kararı vermiş. İngiliz basınında yer alan haberlere göre de futbolcu eşyalarının tamamını İngiltere'ye göndermiş. Zaten onunla Nottingham Forest'le ilgileniyordu. Bright Osayi Samuel'le. Valla Forest'e de üzüldüm. Son haftalara kadar çok iyi geldiler. Sonra tak puan kaybı, neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerdi. Ama şu anda herhangi bir Avrupa Kupası'nda mücadele edecek pozisyonda değiller. Olması da çok zor. Zaten bu hafta Chelsea deplasmanına çıkıyorlar. Stamford Bridge'de o maç, zaten Chelsea Şampiyonlar Ligi hedefi var. O yüzden o maçta da kazanmaları çok zor diyorum. Buradan da bir tüyo vermiş olayım. Geri dönüyoruz tekrar Arda Güler'e, yorumları okuyalım. Evet. Like'ımı geri yolluyorum, okumadım. Mehmet Bey, okuyacağım, herkese okuyacağım. Mehmet Bey, geri geliyorum. Evet, burada kalmıştık. Modric son defa oynayacak ve Mehmet Bey, Amerika'daki turnuva ve ilk hafta maçlarında olan olur. Arda'nın da durumu netleşir. O kadar çok spekülasyon yapılıyor ki demiş Mehmet Bey. Like'ını geri alabilir miyim lütfen? Geri aldığın like'ını bana geri ver. Çünkü senin yorumunu okudum. Birisi Arda'dan alırsa Mbappe alır diyor. İyi akşamlar, yayınlar. Hamza Eren hoş geldin. Mbappe geldiğinde 7 olmak istedi. Vini vermedi, onu isteme. Muhammed Alper Dinçsoy istemez diyor. Mehmet Bey'e okuduğum. İlker Emiroğlu, şimdi Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Haberler doğru mu yoksa fake mi? Bizi güncel lütfen. İlker abi şöyle. Fenerbahçe yönetimi gerçekten de Napoli'de Osimhen için nabız yoklamış. Yani sormuş Osimhen'in durumunu, ne yapabiliriz, hani para ne kadardır falan. Hani biz de varız burada demek için bir nabız yoklamış. Ama bunun bu arada menajerler aracılığıyla yoklamışlar bu nabızı. Ama bunun dışında herhangi bir resmi teklif falan vesaire yok tabii. Şimdi bir de manavdan limon almıyorsunuz. Osimhen'i almak istiyorsanız ilk önce Osimhen'e gitmeniz lazım. Sen bizi kabul eder misin? Sen bize okeysen biz gidelim seninle kulübünle konuşalım. Transfer dediğim böyle olur zaten. Önce işte Roma'daki büyük arenada gladyatör dövüştürmek için gidip de sahiplerine para vermiyorsunuz. Böyle bir dönemde yaşamıyoruz. Gitmişler önce Napoli'ye sormuşlar. Bunu hangi takım yaparsa ben sevmiyorum. Bak Arda Güler'e de yapıldığında hiç hoşlanmamıştım. Arda Güler'e sormadan direkt Perez'i arıyorlardı Arda Güler için. Bakalım Arda gelmek istiyor mu size? Önemli olan zaten Napoli'yi ikna etmek değil ki. Napoli şu anda parayı veren düdüğü çalar. İsterse gitsin
Çamlıhemşin Spor versin 75 milyon euroyu, Osimhen'i alır. Napoli verir. Osimhen'i önemli olan ikna etmek. Fenerbahçe'yi neden istesin Osimhen? Ya Galatasaray'ı bile istemiyor bu adam şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldıracak bir takım istiyor. Yoksa Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ne yapacağını aşağı yukarı biliyoruz. Yani çok da böyle grup bir üst tura çıkabilecek durumda olamayacağını düşünüyorum ben. Yani o çok başka toplar oynanıyor orada. Fenerbahçe zaten Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük ihtimalle değil. Yani neden orayı tercih etsin? Adamı zaten Barcelona istiyor, osu istiyor, busu istiyor yani. Ama doğru. Fenerbahçe yönetimi gitmişler, nabız yoklamışlar Osimhen için. Tabii ki öncelikle yetenek ama ancak futbol çok çalışarak ve oynayarak gelişir. Arda'nın gelişmesi sürekli oynaması gerekir demiş Erol Türkoğlu. Son maçtan sonra Modric formasını Arda'ya verecek. Çok büyük olay olur Mert. Mert çok büyük olay olur. O noktadan sonra 10 numarayı Arda'dan başkasına verirlerse olay olur. Bak net söylüyorum, Mert'in söylediği çok doğru. Çok büyük olay olur. Numarayı kim veriyor oyunculara? Başkan, eğer başkan Arda'nın şansı olabilir. Başkan veriyor. Başkanın yetkisi o konuda çok büyük. Onu söyleyeyim. Ben bu haftaki son maçta Modric'in forması çıkarıp Arda'ya vermesini bekliyorum. O tabloda Mbappe'nin yüzü düşmezse. O tabloda Mustafa Tura, Mbappe maske takıp ağlayabilir orada. Onu söyleyeyim. Osimhen Galatasaray'da çok zor. Çok zor. Bir tek Barça olursa Galatasaray'dan ayrılacak. Valla Chelsea de var işin içinde. Osimhen'i isteyen, ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir Chelsea Osimhen'i net isteyecektir. Fermin var orada. Fermin yeterli değil. Lewandowski de ayrılmayı planlıyor Barcelona'dan. Osimhen Barcelona'ya çok yakışır yani. Ben onu da söyleyeyim yani. Haklısın, aslında Osimhen'in Real alması gerek ama o Perez o paraları kolayca çıkartmıyor. Şöyle, Real almaz. Zaten Real'in oyun sisteminde Osimhen'i oynatmaz. Yani burada Mbappe falan istiyorlar. Şimdi Nico Williams'ı falan da aldıkları için tamamen eski sistemden eski sisteme benzeyen ama Xabi Alonso ile beraber biraz daha farklı bir şey olacak. Fermin değil de adı neydi? Unuttum. Ferran. Evet Ferran Ferran. Şöyle bakayım aşağıya, burada unuttuk mu? Yok, unutmadık. Başka da yok. Zaten şeyde birazcık toparlıyor ya. Barcelona'da Rafinha ile Lamine Yamal neredeyse forvete gerek kalmıyor Barcelona'da artık. Rafinha da inanılmaz performansını arttırdı. Hatta 2 sene önce Rafinha gidecek falan bir sürü haberler çıkmıştı. Acaba City mi alır, Liverpool mu alır falan diye. Sonra kaldı ve şu anda Rafinha çok başka noktada. Ama bir de Lamine Yamal gerçeği var. 17 yaşında. 103 oldu galiba. 103 maç oldu. İnanılmaz bir performans. Ama dediğim gibi Osimhen'le ilgili durumlar bunlar. Arda ile ilgili durumlar da bunlar. Evet, bugünkü yayında sonuna geldik. Güzel geçti bugün. Sohbetli. Şöyle bir bakayım. 112 beğeni var. Tak. Şunu atalım şuradan. Tamam. Osimhen'le Rafinha'lı, Yamal'lı Barça yine ligi domine eder. Kesinlikle ya. Osimhen orada var ya, acayip işler yapar Barcelona'da. O alamadığı paslar var ya, böyle hep isyan ediyor Galatasaray'da alamadığı paslar için. O pasların hepsini alır orada. Yani Yamal'ın böyle 25 metreden Osimhen'in tam böyle alnının ortasına top gönderdiğini hayal ediyorum. Acayip işler olur orada. Madrid Arjantin'in yeni yıldızı 17 yaşındaki Mastontana'yı almış. Ocak'ta takıma katılacakmış. Bu haber doğru mu? Mustafa Tura görmedim. Mbappe striker, 9'da striker numarası. 10 numarayı ne yapacak Mbappe? Red Baron gerçekten bilmiyorum. Ben de o konuda şaşkınım. Ama dediğim gibi, daha doğrusu kıymetli Mert ve Mustafa Tura'nın dediği gibi, eğer ki hafta son maçında Modric formayı çıkarır, Arda Güler'e verirse büyük olay. Çok büyük olay. Hiç kimseye pas Emel çok iyi ya. Hiç kimseye pas vermeyen 10 numara mı olur? Hiç kimseye pas vermeyeni genelde yedek kulübesine oturturlar ama işte Mbappe olunca durum biraz farklı oluyor. Evet, hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla.
Hiçbir yere gitmedim. Son çıkmadan bir kez daha like'lara basın. Like'lara basmayı unutmayın kıymetli dostlar. Tekrardan hoşça kalın.